Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Günaydın. Böyle gençken, daha doğrusu böyle 5-10 sene önce, hiç yurt dışına çıkmadan önce hep böyle görmek istediğim bir ülke vardı. Bir şehir vardı daha doğrusu. Şu anda o şehre doğru gidiyorum. Akdeniz'in incisine İtalya'ya gidiyoruz. İtalya'nın başkenti Roma'ya gidiyorum arkadaşlar. Bir 25 dakika sonra otobüsümüz kalkıyor. Hemen otobüste Prag'a geçeceğiz. Prag'dan havalimanından İtalya'ya geçeceğiz. Tüm detayları anlatacağım size. Ama video başlamadan önce hemen her ülkeye gittiğimde yaptığım şeyi yapmam lazım. İnternet almam lazım. Ne yapalım? Detayları anlatacağım. Esimio'ya giriyorum. Şurada gördünüz. Hemen İtalya paketimizi şurada paketlerden bir 5 GB satın alalım. Şöyle. Tamam. Bunu devamını uçakta bahsedeceğiz. Yolcuyuz. Roma'ya gidiyoruz. Ve havalimanına geldik arkadaşlar. Ben size Bulgaristan videomda bahsetmiştim. Biz bir 2 ay kadar Çekya'da yaşayacağız diye. Bununla alakalı bir video ileride yapacağım zaten de. Çekya'nın bir şehrindeyiz biz. Prag'a geldik şimdi. Prag havalimanındayız. Hiç pasaport kontrolünden geçmeden iç hatlar gibi İtalya'ya gidiyoruz. İtalya'nın başkenti Roma'ya gidiyoruz dediğim gibi. Bileti çok ucuz aldık. Onu uçağın içinde anlatacağım. Nasıl ucuz aldığımızı da söyleyeceğim size. Hava çok iyi. Böyle Mayıs'ın ilk haftalarındayız. 26-27 derece hava görünüyor İtalya'da, Roma'da. 2 gün en azından iyi görünüyor. Roma'yı göreceğiz, Floransa'yı göreceğiz, Milano'yu göreceğiz. Yani belki 2, belki 3 video size Roma'dan çekeceğim. Yani Roma'da havalimanından merkeze ulaşım, nerelerde nasıl gezersiniz, fiyatlar. Hepsinden bahsedeceğim. Hem Roma'ya gidecek arkadaşlara biraz rehber olsun, hem de farklı bir yer görelim ya. Güzel bir yer görelim. İtalya benim hayalimdi ya. Ve şu an onu gerçekleştireceğim. Eğer arkadaşlar uçağa bindiniz, oturduğunuz koltuğun altına çantanızı koyacaksanız, bir sırt çantasıyla geliyorsanız ufak, uçak biletlerini Avrupa içinde 20 Euro'ya, 15 Euro'ya bile, yani 700 TL'ye, 600 TL'ye bile bilet bulma imkanınız var. Şundan bahsediyorum. Yani buraya sığıyorsa bu çanta 20 Euro'ya, 25 Euro'ya, 30 Euro'ya Avrupa içi uçabiliyorsunuz. Bunun bilgisini vereyim size. Aynısından Duygu'da da var. Şurada. Çok ucuz böyle bilet ya. İnanılmaz ucuz yani bu şekilde Avrupa içinde. Şu anda arkadaşlar uçak indi. Pistteyiz. Evden çıkmadan Çekya'da hatırlıyorsanız Esimio'dan internet paketi almıştım İtalya için. Hemen burada uçak modumu kaldırıyorum. Bak şimdi. Bak. Anında şöyle göstereyim size. İnternetin çekmeye başlıyor. Yani bu gelmese bile 1-2 dakika içerisinde hemen geliyor. Ben artık seyahatlerimde Esimio kullanıyorum. Esimio 160'tan fazla ülkede internete bağlanabileceğiniz bir teknoloji arkadaşlar. Kullanımı çok basit, çok kolay. Esimio'da OneSIM özelliği var. Ben bundan önceki seyahatlerimde OneSIM özelliğini kurmuştum. Bir kere kurulum yaptığım için gittiğim hiçbir ülkede tekrar kurulum yapmıyorum. Esimio beni gittiğim ülkeye göre en iyi operatöre otomatik olarak bağlıyor. İsterseniz bakiye yüklüyorsunuz, kullandığınız kadar ödüyorsunuz. İsterseniz de size en uygun bir paketi seçip kullanmaya başlıyorsunuz. Ben İtalya'ya geldiğim için 5 GB'lık bir paket aldım. Çok kısa sürede buradayız biz. 4-5 günlük buradayız. 5 GB da yetecektir. İstersem de ama yetmezse tekrar ilave yapabiliyorum. Ve şu anda Esimio'da ilk yüklemenize özel $10 yüklediğiniz zaman $12 hediye geliyor. Bir de Uğur 2 kodumuz var. Uğur 2 kodunu kullandığınızda $2 bir indirimden faydalanacağınızı unutmayın. Tüm detaylar ilk yorumda ve açıklama kısmında var. Mutlaka kullanın. Seyahatlerinizin ne kadar kolaylaştığını anlayacaksınız. Ben şimdi telefonumda internete bağlandı. Merkeze nasıl giderim? Hepsine bakacağım internet sayesinde, Esimio sayesinde. Roma'dayız. Roma'yı gezmeye başlıyoruz. Böyle biz şimdi Prag'dan uçtuğumuz için iç hatlar gibi oluyor arkadaşlar. Hiç pasaport kontrolüne falan girmiyoruz. Direkt iç hatlar gibi, şehir değiştirir gibi ilerliyoruz. Burası da Roma'nın havalimanı. Roma'da sanırım 2 tane havalimanı var aktif olarak kullanılan. Size merkeze nasıl giderseniz hepsini de göstereceğim. Yani en azından gelecek arkadaşlara yardımcı olsun. Şimdi siz Türkiye'den gelirseniz arkadaşlar aynı buraya çıkmayabilirsiniz. Ama yüksek ihtimal trene bağlanacağımız nokta aynı nokta. Ulaşım burada otobüsle de oluyormuş şehir merkezine. Trenle Roma'nın ana tren garına bir durak giderek de gidebiliyor musunuz? Yaklaşık 35 dakika falan sürüyor. Yüksek ihtimal fiyatlar vesaire hepsi aynıdır. Otobüs yanlış görmediysem $9 gibi, $8 gibi para gördüm. Şimdi trene gideceğiz. Trenle ulaşım sağlayacağız. Çünkü kalacağımız otel ana tren garına çok yakın. 10 dakika falan yürüme mesafesinde olacak. Şu tren logosunu takip edin, sarıyı. Yönlendiriyor. Bak burada da ileri doğru. Dışarı çıktık çünkü dışarıdan gidiyoruz. 2 dakika. Burası.
Yüksek ihtimal buraya içeriden de gidiş olabilir. Bilginiz olsun, siz bakarsınız. Biz dışarı çıktık. Logoyu takip ettik. Şimdi şöyle makineler var. Makinelerden alacağız. Termineye gideceğiz, evet. Makineler var bilet alabileceğiniz, bilginiz olsun. Böyle bilet alıyorsunuz ama dikkat edin, biz 8 euroluk bilet aldık. Normalde o aktarmalı gidiyormuş, farklı bir yere gidiyormuş. Roma'da sadece bir durak giderek, 32 dakika giderek havalimanından merkeze varabiliyorsunuz ama onun bilet fiyatı 14 euroymuş. Ama bizim 8 euro almamız problem teşkil etmiyor. Burada bilet kontrolü olacakmış birazdan. Sorduk biz. Ekstra kalan 6'şar euroyu verip merkeze gideceğiz. Yani buradan merkeze gidiş trenle 14 euro. Bilginiz olsun. Valiz koyma yerleri de var. Tek durak 30 dakika sonra merkezdeyiz. Roma'yı gezmeye başlıyoruz. Ya Roma inanılmaz kalabalık ya. Anagar'dayız şu an, anlatamam size kalabalığı. Trenin içi bile curcunaydı, inanılmazdı. Ama bir heyecanlıyım ya, bilmiyorum, Roma için bir heyecanım var. Roma şehir merkezindeki ilk dakikalarım arkadaşlar. Burası aynı zamanda bir otobüs durağı sanırım. İnsanlar şuradan otobüse biniyor çünkü. Şehir içi otobüs. Tren de geçiyor. Şehir içinde kullanılan otobüsler burada. Şimdi hemen gidip eşyalarımızı bırakıp gezmeye başlayacağız. Roma'da 1,5 günümüz var. 1,5 gün boyunca Roma'da olacağız. Sonra Floransa düşünüyoruz. Sonrasına bakacağız neler olacak. Hava çok iyi, bahar havası var. Vatikan'a da gideceğiz. Papa'nın resmini görünce aklına geldi, söyleyeyim dedim. Papa da yakın zamanda vefat etti zaten. Haberlerde görmüşsünüzdür arkadaşlar. Ya böyle hani belirli yaşlardayken bir fotoğraf görürsünüz ya da bir yer görürsünüz de ya ben buraya gitsem dersiniz yani. Ben şu an o zamanında bundan belki hiç yurt dışına çıkmadan önce fotoğrafını görüp ben burayı bir gün göreceğim dediğim yerdeyim. Kolezyumun önündeyim. Hatta ben bu şehre mutlaka bir gün gideceğim dediğim, en çok merak ettiğim şehirlerden biri olan Roma'dayım. Ya bu benim için çok büyük bir nasıl söyleyeyim size, nimet ya. Ben çünkü böyle kafama koyduğum bir şeyi yaptığım zaman çok mutlu oluyorum. Şu anda Kolezyum'un önündeyim. İtalya'nın, Roma'nın simgesi burası arkadaşlar. Antik Roma'nın en büyük ve en görkemli amfiteyatrosu burası. Milattan sonra 80 yılında açılmış, zamanında 50.000'den fazla insanı aynı anda ağırlayabilecek şekilde inşa edilen bir yapı. Hatta günümüzde de en büyük kapasiteye sahip amfiteyatro olarak biliniyor Kolezyum. Zamanında burada gladiatör dövüşleri, vahşi hayvan dövüşleri, infazlar, idamlar ve halk gösterileri gibi etkinlikler için kullanılıyormuş. İçeri giriş biletlerinizi ben size önceden almanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Burada kara borsada da insanlar satıyor ama çok pahalıya satıyor. Ben onun notunu almıştım, fiyatını. 18 liraya satılıyor yani ucuz bilet ama onun içine Roma Forum'unu da ziyaret edebiliyorsunuz. Ama Kolezyum'un arenasına o biletle giremiyormuşsunuz. Onun için 24 euroluk bilet almanız gerekiyormuş. Onunla birkaç tane de müzeyi gezebiliyormuşsunuz. Ama şu an 4.30'da kapanıyor ve saat şu an 4'ü 20 geçiyor. Bizim uçağımız ne yazık ki arıza yaptığı için biraz geç geldik. Ama buradan, bu açıdan size Kolezyum'u, benim çok merak ettiğim yer olan burayı göstererek Roma seyahatine tam olarak başlamak istedim yani. Çok güzel görünmüyor mu? Hem drone görüntülerini koydum, hem şu anda siz beni görüyorsunuz, arkamda orayı görüyorsunuz. Çok güzel görünüyor ya. Duyguş'la beraber biz bu İtalya seyahatinde sevgili eşim bana eşlik edecek. Çok kısa bir vaktimiz vardı. O ara hemen kaçalım dedik. Aynen. Nasılsın? İyiyim, sen desin. Teşekkür ederim. Bu senin İtalya kaçıncı gelişin? 4. gelişim. Seviyor musun İtalya'yı sen de? Seviyorum, çok güzel bir ülke bence. Ve her geldiğinde ben şanslıyım. Sana az önce diyorum ya, hep sıcak oluyor. Beni hep sıcak bir havayla karşılıyor. Evet. Çok da kalabalık. Bura hep böyle mi? Evet. Hatta burayı bulduğuna şaşırdım çünkü şu an oturduğun yer falan hep şu boydan boya insan dolu olur. Çok kalabalık oluyormuş arkadaşlar gerçekten. Şöyle göstereyim size, buradan başlayalım dedik. Şimdi Roma Forumu, Aşk Çeşmesi, İspanyol meydanları, pizza yiyeceğiz, makarna yiyeceğiz. Roma'da, İtalya'da 2-3 tane videoda çok güzel vakit geçireceğiz beraber. Aman buradan başlayalım. Aşağıya indik. Demin yukarıdaydık. Şu üst kısımdaydık. Şuradan fotoğraf video çekiyorduk. Şimdi aşağıdan ileride Roma Forumu arkadaşlar. Bu yol dümdüz oraya doğru gidiyormuş zaten. Ya buraya giriş bileti alırsanız bunun içine, oraya da zaten görebiliyorsunuz. İnanılmaz bir yapı ya. Gerçekten şaheser, yani inanılmaz güzel görünüyor. Yazın ama düşünemiyorum burayı. Yani şu an bu mevsimde, eğer böyle Mayıs ayının ilk haftasında böyle kalabalıksa, yazın nasıl bir kalabalık oluyordur? İnsanların izin günlerinde, Kurban Bayramı'nda mesela burası kim bilir nasıl olacak? Çok kalabalık, şu anda bile kalabalık yani.
Şöyle gideceğiz. İleride Roma Forumu'nu göreceğiz. Bu da şehir içi ulaşımı sağlayan elektrikli otobüsler. Buralar, bu gezdiğimiz her nokta, şu sol tarafım özellikle arkadaşlar, bir zamanlar antik Roma'nın tam kalbi. Bu kısım Roma Forumu. Ya bir düşünün işte 2000 yıl önce bu taş yolların üzerinde senatörler yürüyordu. İmparatorlar konuşma yapıyordu. Halk burada adalet arıyordu. Tapınaklara kurbanlar sunuluyordu. Öyle bir yer burası. Dedim ya, Roma'nın tam kalbiymiş antik Roma'nın. Şurada kalıntılar var yine tabii. Sadece burası bir meydan değil, Roma'nın siyasi, dini ve ticari merkeziydi. Burada senato toplanıyormuş, mahkemeler kuruluyormuş, halk burada toplanıyormuş, kararlar burada alınıyormuş. Roma İmparatorluğu'nun kaderinin yazıldığı yer diyebilirim ben size burası için. Bak şurada da görünüyor yine. Saat de 4.30'u geçti. Dediğim gibi 4.30'dan sonra gelirseniz giremezsiniz buralara. Ya bir açık hava müzesi ya. Bakar mısınız şuraya? Karşı taraflarda. İnanılmaz güzel görünüyor. Roma'yı güzel kılan ne bence biliyor musunuz arkadaşlar? Roma'da bir yaşam var. Bir şehir merkezi burası. Yani İtalya'nın başkenti. Bir şehir kocaman. Yani bunun şu arka taraflarında insanların yaşadığı evler, oteller, restoranlar, kafeler var. Ama her adımınızı attığınız bir yerde bir tarihle karşılaşıyorsunuz. Roma'yı güzel kılan şeylerden birisi de bence bu. Yani duyduğum kadarıyla böyleydi. Yürüye yürüye buralara geldiğimiz için de ben de öyle söyleyebilirim yani. Gerçekten her yerde bir tarih var ama normalde bir yaşayış var. Hayat var. Çok güzel. Başarılı. Şey olayı çok kötü ama vize olayı. Ya vize dediği şey var, resmen ırkçılık gibi bir şey yani. İnanılmaz ya. Yani benim buraya gelebilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vizeye ihtiyacı var. Ne kadar acı bir durum ya. Ne kadar kötü bir durum ya. Çok üzücü bir şey ya bu. Vizeyi almayı geçtim, artık vize randevusu bulması bile Türkiye'de dert olmuş durumda yani. Randevu bulamıyoruz. Bu arada şehrin birçok noktasında tadilatlar da var arkadaşlar. Roma için onu da söylüyor herkes. Ne zaman giderseniz gidin mutlaka belirli noktalarda tadilatlarla karşılaşırsınız diye. Ben size etrafı göstererek Kolezyum'dan dümdüz yürüdüm. Tam buralara doğru geldim. Devam ediyor tarihi konutlar, tarihi yapılar. Bu karşımda gördüğünüzde beyaz bir anıt var. İtalya'nın ilk kralının ve 1. Dünya Savaşı'na yer almış askerlerin onuruna yapılan neoklasik tarzdaki görkemli bir anıt bu da arkadaşlar. Şöyle. Sanırım tarihi kazılar da çıkmış. Bir şeyler yapıyorlar gene. Metro ibaresi de vardı şurada. Şöyle göstereyim. Arkadaş burada canlı müzik yapıyor. Saksafon çalıyor. Şimdi çok yorulduk arkadaşlar. Sabahtan beri yoldayız ve İtalya'ya gelmişiz. Pizza yemesek olmaz. Ortalama fiyatlardan da bahsetmek istiyorum size. Menü elimde. Ben bir quattro formaggi yiyeceğim. 4 peynirli pizzayı ben ayrı seviyorum. Çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Bir pizza yemek isterseniz burada geldiniz. Başlangıç fiyatlarını söylüyorum size. 9 Euro'dan başlıyor. En pahalı pizza 18 Euro. 9 Euro'dan başlayıp 18 Euro'ya kadar çıkıyor. Siz TL ile Euro'yu kıyaslayın. Şu an 44 oldu herhalde, öyle biliyorum. Çarparsınız. Margarita yemek istediğiniz en sadesi 14 Euro'ya yiyebiliyorsunuz. Marinara diye var. Domates soslu işte sarımsaklı 12 Euro'ya var. Başka makarnalar mesela 12 Euro'dan başlayıp 16 Euro'ya kadar gidiyor. Çok turistik noktalardayız bu arada. Aş Çeşmesi'ne doğru giderken bir yer bulduk. Puanı güzeldi. 12 ile 16 Euro arasında değişiyor makarnalarda. İçecekler de yani onda sizin seçeneğinize göre değişiyor ya o. Ama mesela alkolsüz içecekler yaklaşık 7 Euro. Evet, 5 ila 8 arasında değişiyor arkadaşlar. Alkollü içecekler de aynı aslında. Yani hemen hemen kokteyllerin fiyatı da 8 Euro. Onun bilgisini verebilirim size. Güzel. Hatta Fanta, Manta vesaire 4 Euro'ymuş arkadaşlar. 4 Euro'dan başlıyor. 4 Euro Fanta'lar. Hepsi 4 Euro. Fanta, kola, portakal suyu, elma suyu, limon suyu hepsi limonata 4 Euro. Gelsin bakalım İtalya'da ilk pizzamı yiyeyim arkadaşlar. Genelde derler, İtalya'ya her gelen Türkiye'de iyi bir pizzacı bulduğunda, iyi bir pizza yediğinde İtalya'daki pizzaları beğenmiyor. Neden bilmiyorum. Bir bakalım. Ben pizza konusunda bir de biraz iyi yerlerde yedim. Açıkçası Türkiye'de. Böyle pizza ve hamburger konusunda nokta atışlar buldum bir de et konusunda yaşadığım yerlerde. Denemek istiyorum bakalım pizza nasılmış. Ama fiyatlar ortalama. Biz 2 kişi mesela yüksek içecek dahil 35-40 Euro'ya en turistik noktada yemek yiyip kalkabileceğiz. Bunun bilgisini vereyim size. Fiyatları da bilin. Arkadaşlar pizzam geldi. Quattro formaggi. Böyle
küflü peynir, tuzlu peynir sevenleriniz varsa bu pizzaya bayılır. Mutlaka Türkiye'de de bir yere gittiğinizde eğer güvendiğiniz bir lezzetse Quattro Formaggi yiyip deneyin. Peynir seviyorsanız arkadaşlar. Kalınlığı da şu seviyede. Yani çok daha önünden geçtiğimiz sonra çok kalın şeyler gördüm ama kenarlar gördüm. Bu bir tık normal geldi bir tık da. Şimdi tadına bakalım. Tadına bakalım. Ketçap isteyeyim mi? Çıldırtayım bunları. Yani ketçap pizzaya sıktığınız an ayrı bir alerjileri var bunların. Makarnayı, spagettiyi de kırarak yediğinizden arkadaşlar. Keseydiler iyiydi ya. Hiç mi kesmiş? Hiç kesmemişler. Sıfır kesme yani. İçecekte su söyledik bu arada. Bu pizzanın fiyatı 17 euro. Heyecan mı yaptın? Ben Quattro'yu neye benzetiyorum biliyor musun? İçine kullandıkları peyniri. Muhammad'ın peynirine benzetiyorum yani. Sen daha uzmansın o konuda. Nasıl? İlk yorum. Şu an güzel bir pizza yiyorum. Yani çok farklı bir şey mi ama güzel bir pizza yiyorum. Yani çok tabii ki ama bizim pizza yediğimiz yerler de kötü yerler olmadığı için böyle hissediyorum ben şu anda. İşte bize de güzel yapıyorlar onu diyorum mesela. Evet. Yapan yer güzel Mikrofona konuş. Açık öyle. Bize de güzel yapan yerlerde gerçekten güzel yapıyorlar. Hatta ben en sevdiğim pizzaları Türkiye'de yemiş olabilirim. Olabilir. Bu ama benim Türkiye'de yediğim pizzaya da çok benziyor. Hiç öyle fark yok arada. İyi, ne güzel. Beğendim. Başarılı. Mekanın adı da ne mekanın adı? L'Antica Pizzeria Trevi diye bir yer. Şu. Reklam değil, öneri. Sen ne söyledin? Ben makarna söyledim. Cacio Pepe diye. Gelsin onu da Parmesanlı, gösterelim. karabiberli makarna. Ama çok ünlü. Ah geldi. Göster hadi. Please. Thank you. Benimki de bu. Benimki de bu. Evet. Belki ses gelmemiştir. Ama da ünlü bir makarnası. Deneyeceğim. Güzel. Çok Parmesan merak sosunu ediyorum. ben de çok severim Evet, ya. parmesanlı ve karabiberli. Ben parmesan peynirini seviyorum. Sana dur vereyim, tamam mı? Sen önce bir ye istersen. Ya Sen sana ye. vereceğim. Tamam. Hazır mısın? Tamam. Böyle evlendiğinizde karınız sizi eliyle besliyor arkadaşlar. Çok iyi ya. Gerçekten. Ya ben parmesan çok seviyorum. Bunda da ben Quattro'yu sevme amaçlarından biri de bu. Bence bunda da parmesan tadı alıyorum ben. Çok başarılı. Elbisene geldi. Çok iyi. Yiyelim, Aş Çeşmesi'ne gideceğiz. Yani Roma'da en kalabalık yerlerden birisi neresi derseniz bana araştırmalarıma güvenerek söylüyorum bunu. Bu Aş Çeşmesi arkadaşlar. Aşk Çeşmesi. Trevi Çeşmesi. Bu Aş Çeşmesi kelimesini de biz Türkler kullanıyormuşuz sadece. Başka ülkenin vatandaşları Aş Çeşmesi'ni kullanmıyormuş. Trevi de burada, Trevi Çeşmesi 3 yol anlamına geliyor. Bu çeşme de 3 yolun birleştiği noktada kalıyor. İnsanlar geliyor buraya arkadaşlar. Böyle inanılmaz kalabalık oluyor gördüğünüz üzere. Nasıl insan seli var. Saat kaçta gelirseniz burası dolu oluyormuş. Belki sabah saatlerinde böyle 6-7 gibi gelirseniz çok insan olmayabilir ama o zaman bile kalabalık oluyormuş. Dilek tutuyorlar. Dileklerini de farklı bir şekilde yapıyorlar herhalde. Nasıl yapıyorlar Duygu? Sağ elleriyle sol omuzlarından doğru atıyorlar. Şimdi rivayete göre mi diyeyim artık ne diyeyim? Yani Şöyle mesela bir tane atarsanız o Roma'ya geri döneceksiniz demek oluyor. 2 tane atarsanız aşkı bulacaksınız. 3 tane atarsanız da o kişiyle evleneceksiniz. Hani onu dilemiş oluyorsunuz aslında yani diyor o ki, paralarla. 3 tane at da diyor. Ben parama bakayım. Senin evlenip evlenmemen önemli değil diyor. Tabii. Günlük zaten ortalama ne kadar? 3.000 euro falan çıkıyormuş, para çıkıyor. Çıkıyordur tabii canım. Nasıl kalabalık arkadaşlar. Yürüyemedik nasıl kalabalık. zaten. Yürüyemiyoruz bile. Şuraya bakın. Görevli koymuşlar bak oraya. Evet, aşağıda inenler var. Var iniliyor oraya da bir şey paralı mı? yapmasınlar diye oraya. Nerede görüyor musun? Polis uyardı biliyor musunuz bizi, polis. Ben de ne dedi Çantanı anlamadım dedi bir bak, anda. İtalyan Benimkisini polisi önüne getir dedi. çantanı dedi önüne al dedi. Duygu'nun çantası dedi ki bu Benimkisi çantanı... şöyleydi. Ona şöyle yaptırdı bana da. Ya burada bunu söylemek istemiyordum. Böyle bilinsin de istemiyorum ama artık zaten de biliniyor. Ne yazık ki
kapkaç olayları çok fazla. Yani çantanıza, sağınıza, solunuza dikkat edin arkadaşlar. Ulan ben nereleri gezdim de bir şey olmadı abi. Polis uyardı ya. Hayır, burada ya ben de bak 4 kere bu 4. hiç gelmedi ama çok olan duyuyorum ben de. Dikkat etmekte fayda var. Evet. Dikkat etmekte fayda var. Sizin için de söylüyorum. Dikkat edin. Ha çok garip olmuş. Geçen yıl böyle değildi, geçen yıla kadar. Arkadaşlar bu arada şu gördüğünüz kısım sıra. Bu aşağıya suyun yanına sırayla alıyorlar curcuna olmasın diye. Çalışan görevliler var. Şu taraf sıra. Sonra şu karşısındaki şu taraf sıra. Yani şu ipin arkasına geçmeleri için, şunların arkasına geçmek için, şu kurdelelerin arkasına geçmek için sırayı beklemek zorundasınız. Çok kalabalık ya, inanılmaz kalabalık. Aş Çeşmesi dendiğinde akla Roma geliyor biliyorsunuz. Meşhur bir yer zaten. Ama o şu sırayı para atmak için de beklemem kardeşim yani. Paramıza rezil oluyoruz değil mi bu şu an? Yok daha önce yoktu ama böyle bir şey. Ona şaşırdım. Böyle bir bariyer gibi bir İnanılmaz. şey yoktu burada. Su da bayağı temiz ama. Sırada nasıl ilerlediğini anlamadım. Her yerden. İlerlemiyor. Bir anda duruyor. Onu haber veriyor. Hayır, Bu ama bir anda sıraya 10 kişi girmen alıyor, 20 gerekiyor. kişi Yoksa alıyor. şurada olman Hayır, gerekiyor. evet sıraya. Orası sıra işte. Çok kalabalık. Her yerde de Türk var bu arada arkadaşlar. Türkiye'den insanların da gelip burada Türkçe konuşmalarını duymak beni mutlu ediyor. Yani insanlarımızın gezdiğini görmek sevindiriyor beni. Aş Çeşmesi'nden böyle dümdüz aşağı doğru yürüdüğünüzde benim Roma'da en çok merak ettiğim belki de ikinci yer olabilir. Pantheon'a gidiyoruz. Bunu da niye merak ediyorum? Biz Barış Özcan'ı seviyoruz, izliyoruz videolarını. Barış abi bir Pantheon'la alakalı video yapmış. Duygu gitti daha önce Pantheon'a, dedi ki ya videoda izlediğimde daha çok etkilenmiştim dedi. Doğru gerçekten. O kadar güzel etkileyici yapmıştı ki gerçekten. Çok harika bir video hazırlamış Pantheon'la alakalı Barış Özcan. İzleyin mutlaka. Biz kendisini severek takip ediyoruz. O beni tanımıyordur yüksek ihtimalle. Şu an o Pantheon'a gidiyoruz. Bir kiliseye gidiyoruz ama eskiden bir pagan tapınağıydı burası. Çok merak ediyorum orayı. Orayı göreceğiz şimdi. Ara sokaklardan doğru ilerliyoruz. Yapılar, evler, binalar hep bu şekilde arkadaşlar. Şurada dergiler var. Hava güzel şansımıza ya. Yarın da buradayız. Yarın da sıcak ama güneş yok görünüyor. Şurada bir kalabalık toplanmış. Hep böyle bir dar sokak tarihe çıkıyor. Güzel bir yapıya çıkıyor. Bir antik yapıya çıkıyor. O yüzden şehir çok güzel gerçekten. Ve binaların da böyle çok el değmeden durması böyle hala çok şık, çok güzel bir hava katmış şehre. Renkleri de çok güzel binaların. Şurada mesela. Şu hemen bu arada bunun yolun sonu Pantheon arkadaşlar. Dairelerde şöyle bakın. Her yer fotoğraflık ya. Roma'nın yani sevilme sebepleri herhalde çok turist için her şey var gerçekten. Turistik açıdan her türlü imkana sahip olabiliyorsunuz gibi. Yani gözünüzü fotoğraf anlamında doyuracaktır. Bu arada biz pizza, makarna ve suya 39 euro bir para ödedik. Bunun fiyatını söyleyeyim size. En turistik noktalardan birinde yedik. Bunu bilin. Pahalı, ucuz. Siz artık şeyini yapın onun arkadaşlar. Biz de böyle yerlere geldiğimizde meşhur şeylerin deneme taraftarıyız, yeme taraftarıyız. Seviyoruz. Yani ben yemek için yaşıyor olabilirim. Yemeği çok seviyorum gerçekten. 39 euro. Bilginiz olsun. Belki bizim için evet pahalı gelebilir bize ama burada herhangi bir maaşlı çalışan olduğunuzu düşünün. 2 kişi gelip o restorana çok rahatlıkla yemek yiyebilir. Ki o pahalısıydı. Daha ucuzu da vardır. Onu da söyleyebilirim. Ve Pantheon. Pantheon'un olduğu meydandayız. Arkadaşlar burası da çok kalabalık. İtalya'nın her yerinde olduğu gibi. Şöyle güzel, görkemli bir girişi var. Buraya giriş eskiden ücretsizmiş. Şimdi sembolik de olsa bir ücret alıyorlar arkadaşlar. 5 euro bir ücret alıyorlar. Ama bundan 1-2 sene önceye kadar burası ücretsiz bir şekilde girilip gezilebilen bir yermiş Pantheon. Şimdi geldiğinizde 5 euro bir ücret vereceksiniz. Bilginiz olsun. Bunu online'da alabiliyorsunuz. Açıklama kısmına mutlaka göz atın videonun. Orada tüm detayları yazıyor olacağım ben sizlere. Gelenlere de yardım amaçlı. Şöyle bir sıkıntımız var. Saat 6'yı geçtiği için bilet satımı kapalı arkadaşlar. Online'dan almak istiyoruz. Online'da da 3 gün satış yapmıyorlar. Sanırım yarın sabah geleceğiz ve yarın sabah gireceğiz. Yani burayı size ilerleyen dakikalarda göstereceğim. Bu videonun içinde olacak yarınki günümde. Biz şimdi başka bir noktaya doğru gidiyoruz. Çok kalabalık. Gelen geri dönüyor şu an. Ya bir şeyleri yapmak istediğinizde buraya erken yapın. Bizim uçağımız öğleden sonra olduğu için ve uçakta bir teknik arıza yaşadık. 45-50 dakikada bir rötar yedik ondan kaynaklı.
Böyle giremiyoruz ama olsun. Yarınımız var. Yarın gireceğiz. Farklı bir noktaya gidiyoruz şimdi. Ama çok kalabalık. Arkama bakın. Bayağı kalabalık. Yazın düşünemiyorum burayı dediğim gibi. Çok kalabalık oluyordur. Güneş de batıyor böyle. Biz 1 saat, 1,5 saate iyice batmış olur. Hava kararmış olur. Yapılar böyle. Yapıları göstereyim ben size. Evleri, kafeleri, restoranları. Roma'da toplu taşıma da var. Metro kullanabiliyorsunuz. Otobüs kullanabiliyorsunuz. Google'dan takip edersiniz bunlara, bakarsınız. Ama Google'daki sürelere pek uymuyormuş. Saatler olarak çok daha farklı saatlerde geliyormuş. Yani net dediği saatte burada olmuyormuş. İtalya'da öyle bir sıkıntı varmış Avrupa'nın diğer şehirlerine göre arkadaşlar. Bu arada beni ilk defa tanıyor olabilirsiniz. Bu videoyu izliyor olabilirsiniz. Ben bir gezginim. 5 seneye aşkın bir süredir dünyayı geziyorum. YouTube'da içerik üretiyorum. Kanalımı da bu sene 2025 bitmeden 500.000 abone yapma gibi bir hedefim var. Size de söylüyorum arkadaşlar bunu. Beni tanıyanlara da. Abone olursanız kanalıma sağdan soldan, eşinizden, dostunuzdan, abone olmadan izliyorsanız da bir abone ol butonuna basarsanız, videoyu beğenir, yorum atar, emoji bile olur. Mutlu olurum. Bunlar etkileşim için çok önemli. Videoyu öne çıkarmış oluruz. Roma'da gezmelere devam. Araçlar da böyle ufak ufak Duygu ha bak. Park sorunundan. Tabii genelde hep onu. Zaten hangi arabaydı ya? Bir tane ufak araba var ya böyle hani. Fiat'ın mıydı? Bilmiyorum. Bir ufak araba da gördüm ben. Bakayım. Bir şu büyük gerçi de. Volkswagen. Çok Çin'de, dar sokaklar ama evet. normal. Gerçekten dar sokaklar. Çin nereye gidiyoruz? Navona Meydanı'na gidiyoruz. Orası da ünlü bir meydan. Yine kalabalıktır tabii orası da kesin. Yine turistlerin çok ilgisini çekecek noktalardan birisi. Meydana geldik. Gerçekten burası da kalabalık. Güzel bir meydan. Hemen sağında solunda kafeler, oturup bir şeyler içebileceğiniz, bir şeyler yiyebileceğiniz, dondurma yiyebileceğiniz alanlar var, noktalar var. Şöyle bir meydan düşünün. Mesela burada ablamız resim çiziyor, ressamlar var. Kendi çizdikleri ürünleri satan insanlar, esnaflar var, sokak satıcıları var bu bölgede, bu meydanda. Genelde resimlerle alakalı. Şurada da Afrikalı arkadaşlar çanta satıyor. Şurada çanta ve şapka satıyor. Çok fazla Afrikalı var bu arada İtalya'da. Gördüm, inanılmaz Afrikalı nüfusu var. Satıcılar, seyyar satıcılar, sokakta bir şeyler satanlar hep Afrikalı desem yalan olmaz yani. O Kolezyum'un oradakiler özellikle. Öyle güzel bir meydanmış burası da. Gelecek herkese böyle nokta nokta söylemeye çalışıyorum buraları. Yürüyerek her yere ulaşabiliyorsunuz. Hiç metroya, otobüse binmenize gerek yok. Bir şehri en iyi yürüyerek keşfedersiniz. Hiçbir yer böyle birbirine çok uzak değil. Kolezyum, Aşçeşmesi arası 20 dakika. Aşçeşmesi ile arası, Pantheon arası 10-15 dakika bile değil. Oradan burası 10-15 dakika. Buradan İspanyol merdivenlerine gideceğiz. Yine çok yakın 15 dakika. Her nokta yürüme mesafesinde. Her yere yürüme gidebilirsiniz Roma'da. Toplu taşımaya da pek ihtiyacınız olmayabilir arkadaşlar. En azından çok can alıcı noktalara, turistik noktalara. Mekanlarda full. Piazza Navona burası. Şu yapıya bakın. Turistten çok güzel paralar kazanıyordur İtalya ama. Gerçekten çok büyük bir geçim kaynağı da turisttir arkadaşlar. Şuraya bakın. Güzel. İtalya'yı sevdim. Yani göz doyurucu bir ülke. Roma göz doyurucu bir şehir. Beğendim. Floransa'yı da çok merak ediyorum. İlerleyen videolarda orada olacağız. Floransa'yı da göreceğiz. Sevgili Duygu hocam bize bu çeşme hakkında biraz bilgiler verecek. Biraz internetten destek aldık tabii ama biraz anlatacak. Bu meydandaki en ünlü çeşme buradaki 4 nehir çeşmesiymiş. Bu Bernini tarafından yapılmış bir çeşme. Farklı üstte bir Mısır obeliski yükseliyor. Tam çeşmenin ortasından. Bunun yani internete göre, dediğine göre Papa'nın evrenselliğini aslında temsil ediyormuş o. Etrafında da farklı 4 tane adam var. Onlar da 4 tane en büyük, 4 kıtanın en büyük nehirlerini temsil ediyormuş. Afrika'daki Nil Nehri'ni, Asya'daki Ganj'ı, Avrupa'daki Tuna Nehri'ni, Amerika'daki de Rio de Plata Nehri'ni temsil ediyormuş. Her birinde farklı. Mesela şuradakini görebiliyor musunuz? Onun Nil'in yüzünün örtülü olduğunu. Şuradaki. Evet. O zaman çok bilgi olmadığı için onu öyle yüzünü örtmüşler. Bir de mesela Amerika var, o arkadaki galiba. Elinde para dolu bir kese varmış. O da Amerika'nın zenginliğine gönderme yapıyormuş. Hemen o meydandaki sağ taraftaki kilisedeyiz arkadaşlar. Kilise varmış. İnsanlar içeri giriyordu, biz de girdik. Kilise çıktı. Detaylarına baksana. Evet. Klor kokuyor yalnız. Şöyle bir yer. Burada da bir kalabalığımız var arkadaşlar. Müzik telif atabilir ama kese kese. Bir Michael Jackson abimiz var burada.
dans ediyor. Şurada. Şöyle göstereyim. Daha değil Duygu. Evet. İtalya'ya gelmişiz. Dondurma yemesek olmaz. Katkı maddesi yok yazıyordu arkadaşlar. İnternetten de baktık, puan iyiydi. Meydanın çıkışında hemen şurada bir dondurmacı var. Bir kabın içinde aldık. 3 kap dondurma koyuyorlarmış. 5 euro 50 cent. Bilginiz olsun. 3 kap dondurma olacak içinde. Gelsin göstereceğim size boyutunda. Burada dondurma yenir, pizza yenir, makarna yenir, tiramisu yenir. Hepsini yiyeceğiz. Dondurmamız geldi. Geçelim. Mangolu, çilekli, Limonlu. Bak limona bak beyaz. Neden? katkısız. Katkısız. Ekşi severim. Bu bak mangolu. Bu çilek. Bu da limon. Hele dur. Hızlı. Oo, limon çok ekşi, çok iyi. Sıcak havalarda benim içimi açacak dondurma ekşi. Bayılırım. Mango sanki mango yiyormuşum gibi değil mi? Evet, limon çok ekşi, çok hoşuma gitti. Hepsi hoşuma gitti. Başarılı. Meydanın oradan dümdüz gelin. İspanyol merdivenlerine doğru. Zaten görürsünüz. Hadi Doğal vlog. yapıyorlar şey. Evet. Katkı maddesi. Reklam Renklendirici değil. yok. Öneri. İtalya'da arkadaşlar suya para vermeyin. Her yerde su var. Ya da bir tane şişeye bir suya para verin. O şişeyi sürekli her yerde doldurun. Böyle akıyor. Sürekli akıyor bu su. Hatta bir olayı var bunun. Buradan da içebiliyorsunuz. Şişeniz yok hiç. Göster bakalım. Dene bakalım. Gelebilir ama. Sen çek istersen. Yok gelmez. Şöyle alttan sıkınca şuradan böyle akıyor. İçemedin. Ama siz yine de şişe alın gelin. Aynen. Ya bir de bir şişe alalım, o şişeyi doldururuz sürekli. Evet. Hiç suya para vermeyin. Baksana da şu alelade bir ara sokak bu arada burası. Şu güzelliğe bakın. Hemen gene şöyle devam ediyor. Bak şurada gene bir restoran var. İnsan oturup yemek yiyip bir şeyler içiyor. Şöyle gene bir ara sokak. Hello. Bak park yeri. Şu da var. İşte bunlar işte ufak arabalar gördüm ben. Şu. Bak 1, 2, 3 şurada. motor da Bunlar hep inanılmaz tabii bu onlardan arada. var. Bak şurada da aynı öyle hep. Ufak arabalar var her yerde, her caddede, her sokakta. Çok hem şeyde park ederken yer kaplamıyor. O yüzden herkes ufak araba tercih ediyor herhalde. Bölge bu noktalarda en azından. Faytonla tur yapıyorlar ama siz yapmayın arkadaşlar. Faytona karşıyız. İspanyol merdivenlerine giden yol aslında bir de alışveriş caddesi arkadaşlar. Şu an şu taraf inanılmaz kalabalık. Siz göremiyor olabilirsiniz. Işık vuruyor ama şimdi aralarına doğru gidiyoruz. Sağlı sollu mağazaların olduğu yer. Yani alışveriş yapmak isterseniz de bu noktaya gelebiliyorsunuz. Ama çok herhalde ünlü markalar var gibi duruyor. Kaliteli yerler var herhalde. Lüks yerler. Hemen şu caddenin sonunda zaten İspanyol merdivenlerine çıkıyor. Ve hatta İspanyol meydanı. Neden oraya İspanyol merdivenleri diyorlar? Çünkü İspanya Büyükelçiliği orada. Ondan kaynaklı adını oradan almış arkadaşlar. Şöyle yürüyoruz. İnsanlar konuşuyor ya burada, İtalyanlar arkadaşlar. Sohbet ediyorlar arkadaşlarıyla. Öncelikle inanılmaz hararetli sohbet ettiklerini görüyorsunuz. Ve mutlaka ya şu el var ya, şöyle sürekli İtalyanlarla sohbet ederken böyle hararetli hep bir el işareti var yani. Böyle o hissiyatı veriyorlar o elle böyle yani. Dolu dolu. Yoğun yaşıyorlar. Bu arada alışveriş bölgesi dediğim gibi. Şöyle mağazalar. Ve geldik. Meşhur İspanyol merdivenleri arkadaşlar. Ve onun meydanı. Yine kalabalıkla karşı karşıyayız tabi. İnsanlar oturmuş burada. Yine bir çeşme burada. Polisler de var bu arada. Her turistik noktada polisleri de görüyorum. Etrafı izliyorlar arkadaşlar. Şöyle.
Duygu'nun damak lezzetine güvenerekten daha önce gelmiş buraya. Bu İspanyol merdivenlerine çok yakın Pompi diye bir yer var. Başka yerlerde de var, bir sürü yerde var. Aynı mağaza başka yerlerde de mi var? Evet, Başka yerlerde de varmış. Buradan bir tiramisu alacağız şimdi. Deneyeceğiz. İtalya'da tiramisu da çok Sadece meşhur. kahve şeyli değil bak. Tiramisu, Bayağı şey var. Meyveli de var. Ha, tiramisunun farklı çeşitleri de var Evet, arkadaşlar. muzlu var bak. Bu arada 5 euro. Antep fıstıklı. 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro. Şurada diğer türlü şeyler mesela kanola var ya, onu da deneyebilirler. Hepsi 5 euro. 5 euro. Tiramisuların hepsi çeşitleri. Hangisinden alalım? Adamın cüzdanı düştü, çocuk uyardı ha. Gerçekten. Bak, koca bir cüzdanı düştü adamın yani. O, aman yani. Şeymiş ya, helal paraymış. Vallahi evet. Arkadaşlar tiramisumuz klasik aldık biz. Şöyle yiyelim. Deniyoruz Roma'da. Ben seviyorum zaten. Seni yorumlamamda. Ben kendim tatlıdan çok anlamadığım için çok da mesela burma kadayıf getir anlarım. Bir baklava getir anlarım mesela. Ama böyle şeyler bana çok sütlaç. Hassas nokta. Uğur'u. Yani her yerde yemem. Ya bunu bak. Ne kadar tatlıdan, tiramisu'dan anlamasan anlamam. Bunun tazeliğini anlarsın mesela. Taze. Taptaze. Tadı nasıl, Güzel. beğendin mi? Tadı da güzel. Kahve tadı var. Şaka yapıyorsun. Güzel. Güzel değil mi? Beğendim. Çok taze. Yani tiramisu yemek istiyorsan burası tercih edilebilir bence. 5 euro. Bir tane. Ulan düşünüyorum ya bak. Bu bana 220 liraya denk geldi. Türk lirasına çarptığımda. Buradaki adam 5 euroya yiyor bunu. 5 euro yani. Bizde de zaten o kadar ki bu tatlılar böyle. Hatta Ben daha şunu fazla. söylemek Daha isteyeceğim fazla. Türkiye'den daha pahalı değil bence şu an buralar. Benim şahsi fikrim. Ya bakmayın siz o pizzada 39 euro ödediğimize. Daha ucuzları da var onun. Gerçi Türkiye'de de biz bir pizzacıya gitsek, bir pizza, bir makarna yesek 1500 lira paramızı alıyorlar iyi bir yerde. Hatta daha da pahalıları da var. İstanbul'da bir kere arkadaşlarla gittik biliyorum yani. Buralar artık Türkiye ile aynı fiyatlar. Restoranları da aynı fiyatlara bulabilirsiniz. Yani tamamen sizin seçeneğinize bağlı. Aynı. Pahalı değil yani. Vize sıkıntısı var işte. Onu da konuştuk zaten. Yani vize diye saçmalık var yani. Vize randevusu bulmak gibi bir saçmalığımız var. Güzel bu arada. Sevdim. Neyse. Roma'nın ikinci gününden herkese selamlar arkadaşlar. Günaydın. Akşam izliyorsanız da iyi akşamlar. Roma'da ikinci günümüz. Pantheon'u gezemedik. Pantheon'u gezeceğiz. Vatikan'ı gezeceğiz. Birkaç noktaya daha götüreceğim sizi Roma'da. Video bir 50 dakika olacak yani. Bir omletle güne başlayalım dedik. Sade omlet yaklaşık 7 euro ile 10 euro arasında değişiyor fiyatları. Bilginiz olsun. Benim omletim 7 euro. Bir de İngiliz çayı gelecek. Şurada da Duygu'nun yemeği. Neydi bunun adı ya? Ek Benedik arkadaşlar. Yumurta şunlar. Üstünde peynir var. Bu vejetaryen olanı tabi. Bunun da fiyatı 8 euro. Yine çok böyle turistik noktalardayız. 2 çay şeyde geldi Duygu ya. İçeriz çay ya. Çay severiz. Sallama çay ama olsun. Yapacak bir şey yok. Roma'yı gezmeye devam ediyoruz. Kahvaltımızı yapalım. Sokaklara dolaşacağız. Kahve içmeye geldik de. Hani biz bu şeyden bahsediyorduk. Buradaki İtalyanlar oturup da kahve içmiyorlar. Şurada görebilirsiniz biraz sonra. Ya bu kısımda ayakta Espresso içiyorlar. mesela bu saatlerden sonra espresso alıyorlar. You don't have it. Ah, okay, I can wait. Don't worry. Okay. Thank you. Thank you. Burada Oradakileri çek bence. göründü zaten arkamda. Gözüküyor muydu? Aha. Oturma yerimiz yok. Bekleriz ya. İçeride bekliyorum. İçeride solda var Duygu. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Ayakta oturup kahve içtiğinizde ekstra oturma parası almıyorlar sizden. Ama böyle restorana oturup kahve içtiğinizde birçok restoranda kahvecide bu özellikle sizden ekstra oturma parası alıyorlar. Bunlara dikkat edersiniz. Burası da yani lezzetinin güzel olduğunu söyledikleri, Duygu'nun bulduğu bir yer. Tagliani adı. Buranın İtalya'nın meşhur bir tatlısı var. Böyle değişik bir tatlı. Gelsin göstereceğim. 10 dakika sonra çıkacakmış. Bir de görürsünüz zaten bu yere geldiğinizde. İnsanlar böyle bizim küçük kahvesi gibi espresso öğleden sonra onu içerler. Ayakta içerler giderler. Oturmak falan yok burada. Ama bir de mesela cappuccino, sütlü kahveleri de sadece sabah saatlerinde içiyorlar. Daha 11-12'den sonra sanırım benim bildiğim kadarıyla içmiyorlar.
bildiğim şey. Öyle yaptınız mesela, ben öğleden sonra cappuccino sipariş verdiğiniz zaman sizin direkt turist olduğunuzu anlıyorlarmış. Evet. Konuşmanızdan da anlıyorlardır gerçi ama hani asla bir İtalyan 11-12'den sonra cappuccino sütlü bir kahve içmezler. Zaten sütlü kahve içtikleri tek şey cappuccino diye biliyorum ben. Kafe latte falan yok onlarda. Bu arada kaldığım oteli Instagram'dan soranlar çok olmuş. Arkadaşlar Booking'den her yerde bakabilirsiniz. Bütçenize göre bir yer bulabilirsiniz. Güvenlik açısından soranlar olmuş. Ya biz Seven diye bir otelde kaldık. Hafta sonu diye 110 euro bir para verdik. Ama normalde fiyatlar o. 2 kişi olduğumuz için hostelde de kalamıyoruz. Hostel paralarıyla otel parası aynıya tekabül ediyor. Genel olarak Roma'nın birçok noktasına kalabilirsiniz. Her yer yürüme mesafesinde. Ya Booking'den açarsınız, haritadan bakarsınız. Ya nerede kalmak istiyor? Mesela Kolezyum'a 15-20 dakika yürüme mesafesindeki her yerde kalabilirsiniz. Bir tek o Roma'nın o termini tren istasyonunun etrafı biraz güvensiz duruyor. Bu konuda söylemem gereken bir şey varsa bunu söyleyebilirim size. O tren istasyonuna çok yakın olmasın. Yani gene bir 15 dakika arasında yürüme mesafesi olsun. Öyle kalmanız olabilir. Yani güvenlik açısından bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Gezi yaşın, kahve içelim, şu tatlıyı yiyelim, bir de tadına bakalım. Kolezyum'a gideceğiz, Vatikan'a gideceğiz. Bir de bir tavsiye olsun. Mesela oturdunuz, latte söylüyorsunuz. Direkt latte istiyorum demeyin. Çünkü latte burada süt anlamına geliyor. Süt getirirler. Gerçekten ılık süt getirirler. Kafe latte varsa, menüde varsa onu direkt kafe olduğunu belirtir. Çünkü böyle gıcıklığına yapar gibi latte deyince sadece süt getiriyorlar. Bunu da unutmayın. Neydi bunun adı? Maritozzo. Bu normalde birleşik arkadaşlar. Biz ikiye böldürdük. Bu krema. Peynir aslında herhalde. Bir de kahve şöyle duruyor. O nasıl yenecek de ya? Nasıl ısırılacak? Evet, dolu dolu. Sen bunu yemezsin. Neyi var? Bildiğimiz bu. Yani kaymak gibi bir şey. Üstüne kaymak gibi bir şey. Yemesek de olurmuş benim için. Krema. Krema, evet, sütlü bir şey ama kaymağa da benziyor. Şu kubbenin yani endamını, görkemini görebiliyor musunuz arkadaşlar? İnanılmaz. Yani inanılmaz duruyor, inanılmaz. Şu an Pantheon'un içine girdik. Size ilk tavsiyem Pantheon'la alakalı mutlaka biletinizi online alın. Sadece 1-2 gün sonraya bilet yok online'da ama 3 gün 4 gün sonra hemen bilet bulabiliyorsunuz. Yani Roma seyahatinizde yapacağınız tüm turistik aktivitelerde biletinizi internetten alın. Yoksa burada saatlerce sıra beklersiniz. Zaten Vatikan'a da gideceğiz. Vatikan'ın içine girmeniz için, o kilisenin içine girmeniz için yani şu an belki 1-2 ay bilet bulamayabilirsiniz. O yüzden onları da hepsini önceden almanızda bir fayda var. Pantheon'un girişi 5 euro. Sembolik bir ücret yapmışlar arkadaşlar. Kişi başı 5 euro veriyorsun. İçeri girerken inanılmaz etkileneceksiniz. Şu anda bir kilise burası. Gerçekten çok etkilenebileceğiniz bir yapı. Şaheser. İnanılmaz duruyor yani. Çok görkemli. Roma'nın en etkileyici yapılarından bir tanesi burası. Başlangıçta Roma tanrılarına adanmış bir pagan tapınağıymış. Ama 609 yılında Papa Bonifacius tarafından Hristiyanlığa uygun hale getiriliyor ve Aziz Meryem ve tüm şehitler kilisesine çevriliyor burası. Pantheon ama sadece dini bir yapı değil, aynı zamanda çok önemli kişilerin mezarlarının da bulunduğu bir yer. İtalya'nın ilk krallarının ve Rönesans'ın en büyük ressamlarının Rafael'in mezarı burada. Pantheon'un içinde. Neredeyse 2000 yıldır ayakta duran bir yapıdan bahsediyorum size arkadaşlar. Bu yukarıda gördüğünüz o kubbe de hiçbir destek kolonuna ihtiyaç duymadan duruyor. İnanılmaz ihtişamlı. Yani Roma'ya geldiniz, Pantheon'a mutlaka uğrayın. Çevresi de çok güzel ama çok kalabalık. Bunu önden söyleyeyim. Yazın sıcakta geldiğinizde kalabalık sizi Roma'da en çok zorlayacak şey olacaktır diye tahmin ediyorum. Ama çok iyi. Pantheon'u mutlaka görün. Çok beğendim. Çok aşırı beğendim ya. Böyle bir şey olamaz ya. Yani yapılar inanılmaz. Devasa bir kubbenin altındayım şu anda. Çok iyi. Sen nasıl yaptın 2000 sene önce böyle bir şeyi kardeşim ya? Yani böyle bir yapıyı, böyle bir sağlamlıkta nasıl inşa ettin sen? İnanılmaz ya. Yani size nasıl normal geliyor olabilir görüntülerden belki ama yukarı baktığınızda inanılmaz etkileyici yani. Kubbe inanılmaz. İçerideki görüntüler, mozaikler inanılmaz. Çok iyi. Çok büyüleyici Pantheon. Mutlaka girin içeri. Şimdiki mühendislere şu yapıyı yapamaz bu sağlamlıkta. Zaten çözemiyorlarmış nasıl yapıldığını. Yani inanılmaz. Çok güzel bir yer. Kesinlikle gelin bence buraya. Pantheon kesin. Ama online alın her biletinizi. Bak bir tavsiye size. Şimdi aslında çok da yüksekmiş şurası ya. Şu karşımda bir kale görüyorsunuz.
Hiç bilmiyordum ama görünce bir bakmak istedim ne olduğunu arkadaşlar. Sant'Angelo yani kalesiymiş burası. Başlangıçta Roma İmparatoru Hadrianus için bir mozoli olarak milattan sonra 2. yüzyılda inşa ediliyor. Daha sonra Papalık Kalesi sığınak ve hapishane olarak kullanılmış. Üzerinde de bir melek heykeli var. O melek heykeli sebebiyle bu ismi almış o kale. Güzel görünüyordu. Bakmak ve anlatmak istedim. Çünkü Vatikan'a doğru giderken yolumuzun üstündeydi. Altında da bir köprü var. Heykeller var. Gel gösterelim Duygu biraz daha şuradan. Sant'Angelo Köprüsü bu da. Tiber Nehri üzerinde yer alıyor ve doğrudan kaleye bağlanıyor hemen. Köprü üzerinde bulunan bu melek heykeller üzerinde arkadaşlar Bernini tarafından tasarlanmış. Bu alan Vatikan'a çok yakın. Yani Vatikan'a giderken burayı da göreceksiniz yüksek ihtimal. Hatta en popüler turistik noktalardan birisiymiş. Nasıl atladım ben bilmiyorum. Dünyanın en küçük devleti Roma'da, burada. Vatikan. Oraya gidiyoruz. Şu anda gördüğünüz yer, benim bulunduğum yer dünyanın en küçük devleti arkadaşlar. Vatikan. Roma'nın içinde yer alıyor. İçeri direkt böyle yürüyerek girebiliyorsunuz. Yaklaşık nüfusu 1000 kişiden oluşuyor ama o 1000 kişinin %90'ı 95'i erkek. Onu söyleyebilirim size. Ülkenin herhalde dünyada vergi toplamayan tek ülke, devlet Vatikan olabilir. Buranın da kendi bir devlet başkanı var. Hatta yakın zamanda Papa vefat etti biliyorsunuzdur. Şu anda yeni papasını seçme dönemindeler. Gelirleri tamamıyla müzelerden, buradaki işte kiliselerden sağlıyorlar. Farklı bir yer. Dünyanın en küçük ülkesi diye geçtiği için herkes de ziyaret ediyor, geliyor burayı. Hatta kendi para birimleri de var ama sadece bu Roma'nın içinde geçiyormuş o kendi para birimleri. İlginç bir yer, tatlı bir yer. Şöyle göstereyim size. Buraya giriş, ya inanılmaz bir sıra var. Şeyin içine giriş için arkadaşlar. Şurada inanılmaz bir sıra var kilisenin içine girmek için. Uf bayağı uzun ya. Ve kalınlığına bak gidiyor ve evet bayağı da kalın. Yani sıra İnanılmaz sağlı sollu. Şey yapın yani mutlaka buraya gelmek için zaten öyle 2-3 gün önceden de bilet almanız değil. Bildiğiniz aylar önce bilet almanız gerekebilir. Buna çok dikkat edin içeriye girmek için. İnternetten alacaksınız hepsini. Ben bulduysam açıklamaya yazarım. Bilet mi? Evet. Yok da. Yani birkaç hafta önceden mi ya da 3-4 hafta önceden mi bakmaya başlamışım. Geçen yıl gelirken bulamamıştım. Ya illa da gireceğim diyorsanız ya bilet yoksa bile bekleyebilirsiniz. Sıra ama saatlerce bekleyebilirsiniz. Bir de daha çok paraya satan insanlar zaten var ama bayağı büyük. En az 3-4 katı sanırım bir satıyorlar. Kara borsada yok. Evet. Çok daha fazla duydum ben. Yani öyle bir şey katından da fazlaymış. Kara borsada bilet satanlar var gerçekten. Bak istiyorsa. Çek canlı. Çok inanılmaz ya. Şöyle bir ülke, dünyanın en küçük ülkesi Vatikan. Şu anda biz yeni bir ülkeye girdik sayılıyoruz mu? Ben sayarım. Yani yeni bir devlete girdik sonuçta arkadaşlar. Gerçi bilmiyorum. Özerk oluyor yani aslında. Olsun ama yeni bir devlet, yeni bir ülke diye de geçiyor. Ya onun da bir tartışması var. Şehir diyen var. Özerk bölge diyen. Yok ülke olarak. Devlet burası çünkü kendi devlet başkanı var. Pasaportu varmış. Öyleymiş. Öyle duydum ama doğru herhalde. Ya sadece yüksek ihtimal bu bölgelerde geçiyordur ya. Evet. Para birimi bile Roma'da geçiyormuş yani. Hemen Roma'nın şehir merkezindeyiz arkadaşlar. Vatikan'a da gelirsiniz. Roma'ya uğrarsanız mutlaka uğrarsınız siz de buraya. Şimdi Katolik dünyasının merkezindeyiz bir yandan da Vatikan'da. Otururken Papa nasıl seçiliyor böyle Duygu bir şeylerden bahsetti. Tam emin olmak adına böyle internetten baktık. Yapay zekadan da destek aldık. Bu ara Papa ölünce bu bir tane dizi var Conclave diye o meşhur olmuş da oradan aklıma geldi. Biraz ilginç bence. O yüzden de evet, Uğur'la konuşuyorduk. Oku bakalım bize anlat biraz bildiğin kadarıyla. Şöyle, şimdi Papa öldükten sonra kardinaller toplanıyormuş. Ama 80 yaşının altı kardinaller sadece oy kullanabiliyormuş. Üstü de sadece gözlemci olarak katılabiliyormuş. Her gün 2 tur oluyor. 2 tur sabah, 2 tur öğleden sonra da akşam olmak üzere 4 kere oy kullanılıyor. Nasıl oluyor? Toplam oyların 3'te 2'sini alan kişi seçilebiliyor. Ama bu birazcık uzun sürebiliyor. Şimdi kardinaller bu süreçte dış dünyadan tamamen iletişimi kesiyorlar ve o birisi 3'te 2 oy çoğunluğunu alana kadar kimse dışarı çıkamıyor. Genelde şöyle oluyor, belki hatırlarlar bir önceki Papa seçiminden o oy pusulaları yakılıyor. Her gün işte oylama bittikten sonra eğer siyah duman çıkıyorsa oylama başarısız oldu demek, beyaz duman çıkıyorsa oylama başarılı oldu demekmiş. Yani yeni ama Papa bu süreç seçildi. hiç kısa değil. Zaten yakında bence haberlerde falan da görürüz.
o işte çünkü 3'te 2 oy çoğunluğu sağlamak da birazcık zor çünkü. Tabii. Bilmiyor bir de kim o yaptı, evet, ne oldu. aynen öyle. Aynen. Sürekli o seçim başarısı oldukça insanlar oylarını değiştiriyordur o içeridekiler. Büyük ihtimalle. Bazıları değişiyordur ama bazıları isteğinde de ısrarcı oluyordur aslında. Evet, burada inanılmaz yani Katoliklerin ana merkezi burası. Zaten görüyorsunuz, rahipler, rahibeler görüyorsunuz sürekli kıyafetleriyle geziyorlar etrafta. Biz biraz soluklanalım. Gene unuttum adını gideceğimiz yerin. Trastevere'ye git. Biraz daha böyle sessiz ama akşamları çok kalabalık. Travestere. Yüzünden evet. Ben de kafam karıştı. Ses yok. Restoranlarla dolu. Gene böyle çok tatlı fotoğraf çekebileceğiniz bir noktaya gideceğiz. Roma'daki yüksek ihtimal son durağımız da orası olacak. Orayı da göstereceğim size. Açıklamayı kontrol edin. Buradaki birçok bilgiyi açıklamada yazıyor olacağım. Yani gidecek arkadaşlara destek amaçlı tabii ki de bu. Bu videomuz 50 dakika falan oluyor. Bazen böyle gezi rehberi tadında videolar çekmek de güzel. Bence güzel. Çünkü her zaman böyle karmacayı... Bak mesela şöyle bir şey var. Bunu da söyleyeyim hazır aklıma gelmişken. Şu dakikaya kadar izlediyseniz de sizi öpüyorum. Canımsınız. Böyle çok kaotik ülkelere gidiyorum. İnsanlar diyor ki az daha eli yüzlü ülkelere git. İşte Avrupa'ya git. Avrupa'yı gez biraz da artık falan. Buraları geziyorum, görüyorum. Bir kesimde diyor ki biz seni öyle, yani buralar güzel değil, çok düzenli, işte kaotiğe git, kaosa git, pisliğe git, işte gibi şeyler yazılıyor. Hepsi yazılıyor arkadaşlar bu konuda. Yani herkesi memnun etmek çok zor. O da olmalı, bence bu da olmalı. Hepsinin karışımı olmalı gibi düşünüyorum ben kanalda. Bu yüzden bu tarz içerikler de oluyor. Zaten Duygu'yla çok fazla video çekmiyoruz biz. Ara ara benim yanımda olabiliyor seyahatlerimde. Belki aylar sonra ilk defa beraberiz bir YouTube kanalında, değil mi? Hatırlamıyorum ben en son aynen. Yani, ne zamanlık? Hatırlamıyorum en son seyahatimizde. Aylar sonra belki de ilk defa YouTube'da beraberiz. Bir tane de Floransa'dan video çekeceğiz. Sonra zaten Çekya'ya döneceğiz. Ben sonra devam edeceğim. Neresi olacak bilmiyorum ama gene Avrupa'dan 2-3 ülke daha görüp sonra başka ülkelere doğru, artık farklı bölgelere, kıtalara doğru gideceğiz arkadaşlar. Şimdi bu geldiğimiz yerde Trastevere diye bir alan. Niye buraya geldik? Ya burası biraz daha sakin o şehir merkezine göre. Ama hafta sonları, akşamları kalabalık oluyor. Dün Cuma günü çok kalabalıktı burası. İtalyanların kendi halkı, yani kendi vatandaşlarının uğrak noktaları buralar. Niye? Buradaki restoran fiyatları o merkezdeki fiyatlardan daha iyi, daha uygun. Ve buranın yerel halkı buraya geldiğine göre kesin daha lezzetlidir dedik. Dün geldik, birkaç bir şey atıştırdık, denedik falan ama güzeldi, fena değildi. Fiyatlar gerçekten merkeze göre bu bölgede daha uygun. Burada da böyle dar sokaklar, böyle çok tatlı yapılar, fotoğraf çekebileceğiniz, ara sokaklarda yürüyebileceğiniz yerler var. Hem biz de buraya geldik, bir yemek yiyeceğiz şimdi burada. Bir lazanya da yiyeyim ya. Pizza yedim, makarna yedim. Lazanya yiyeyim. Sonra yavaş yavaş biz Floransa'ya gideceğiz. Video sonunda anlatacağım onları da size. Şöyle kafeler, İşte böyle yapıda evler. Roma'ya geldiğinizde de buraya gelebilirsiniz. Bizim Roma'daki 2. günümüz de böyle geçiyor arkadaşlar. Hızlandırılmış 2 günlük. Ya bence Roma için 2 gün yeterli gibi ama. Sanki yeter 2 gün değil mi? Yeter 2 gün iyi gibi. Menüye bakalım mı? Menü var, gel. Tonnorello diye bir yerde lazanya yiyeceğim. Puanı çok iyi. 4.8 ve yaklaşık 4000 yorumda. Puan çok önemli bizim için. Puanı ve yorumu iyiydi. Şurası arkadaşlar. Dana etli, zaten simgesi de vardı. Bakarsınız. Şuraya baktık da çok anlamadık. Bir 10 dakika bekleyin sadece. 10 dakikada bir şey değil. Orada oturduk, dinleniyoruz. Ve lazanyamız geldi. Biz normalde Duygu'yla bir lazanya, bir farklı bir şey söyleriz ama bu sefer ikimiz de aynı şeyi söylemeye gereksinimi hissettik. Şöyle güzel, büyük bir porsiyon lazanya. Yaklaşık fiyatı 14 euro arkadaşlar. Tam bu dediğim yerde. Bir de içecek alıyorsunuz 17 euroya. Pardon, içecek de 4 euro, 18 euroya tekabül ediyor. Bilginiz olsun. Tadına bakalım. Yorulduk ya 2 gündür Roma'da. Sürekli geziyoruz. Ulaşım kullanmıyoruz. Uçak böyle bir şey güzel kestim, hoşuma gidiyor. Duygu, ne diyorsun? Ben daha iyisini yapmış mıydım? Ben lazanya yaptım bir kere, biliyor musunuz? Daha güzel. Çok iyi bu. Ben beğendim. Başarılı. Arkadaşlar buraya gelin. Lazanya yiyin. Çok güzel pişmiş. Hamurları falan çok güzel. Çok başarılı. Arkadaşlar videoyu bitiriyoruz. Roma'ya elveda diyoruz. Floransa'ya gidiyoruz. Duyguşlar. Floransa'ya Roma'dan
her 10-15 dakikada bir tren var. Bunun bilgisini vereyim size. Biz akşam 5'e 20 kala trenine bindik. 1 saat 35 dakika sürecek. İnternette fiyatları 55 Euro'dan başlıyor ama gara gelip alabiliyorsunuz. Sürekli de yer var sanırım. Öyle gördüm ben. Var, evet. Yer var gibi. O zaman 49 Euro'ya falan geliyor. 48 Euro'ya geliyor. Bilginiz olsun. Ama tabii gideceğiniz firmadan firmaya göre değişiyor. Biz Italo diye bir firmaya gidiyoruz. Hızlı tren. Direkt Floransa'da olacağız. Açıklamaya göz atın. Yani 2 gündür geziyoruz. Güzel bir Roma vlogu oldu bence. Mutlaka son yediğim lazanya yerinde lazanya yiyin. Çok lezzetliydi, beğendim. Dikkati elden bırakmayın. Otellere Booking'den bakın. Kendinizi koruyun. Önce taşıyın. Ya şöyle bir sıkıntı var. Oturduğumuz restoranlardaki garsonlar bile çantaları önümüze almamız konusunda bizi uyardı. Garson uyarıyor, polis uyarıyor. Bu konuda demek ki bir sıkıntı var. Dikkati elden bırakmayın. Bayağı oldu. Bayağı. Her oturduğumuzda evde söylediler. Uyardılar yani, dikkat edin. Emeğe karşılık da bir beğeni, bir yorum istiyorum sizden. Bu dakikaya kadar izlediyseniz de canımsınız. Hoşçakalın. Floransa'da bir sonraki video Floransa'da görüşmek üzere. Zaten İtalya'dan yüksek ihtimal son video Floransa olacak. 2 video çekmeye geldik. Görüşürüz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.